En basit haliyle bir database tablosunu nasıl oluştururuz? Bunun için önce SE11 işlem koduna gidiyoruz. Burada Database Table radyo butonunu seçiyoruz. Burada tablomuz için bir isim gireceğiz. Ben burada ZMS T test 001 şeklinde bir isimlendirme girdim. Bunu neden bu şekilde yazdım? SAP standart geliştirmelerle Z'li geliştirmeleri ayırmak için aslında Z veya Y ile başlanmasını, objelerin isimlendirmelerine Z veya Y ile başlanmasını tavsiye ediyor. Ben Y ile henüz bu zamana kadar hiç geliştirme yapmadım. O yüzden Z ile başladım. MS ise benim ismim, soy ismim. Çalışılan projenin geliştirme standartlarında bu değişebilir. İşte MM modülüyle ilgili bir geliştirme yapıyorsanız ZMM ile başlanabilir vesaire. Buradaki T ise tablonun T'si. Tabloyu ifade ediyor. Devamında ise yazacağımız şey aslında oluşturduğumuz objenin içeriğiyle ilgili bilgi vermesi yeterli bizim için. Burada create diyeceğim. Burada description alanı var. Buraya tanım giriyoruz. Buraya tablo tanımı test diyelim. Alt kısımda delivery class var. Burada gördüğünüz gibi açıklamalarıyla beraber aslında tablonun yapısını ayarlıyoruz diyebilirim. Ben bu zamana kadar hep A seçeneğini seçtim. Application Table. Çok nadiren de olsa C seçebiliyoruz. Diğerleri işte kontrol tabloları, sistem tabloları vesaire açıklamaları var. Fakat A ile C'nin hani farkı nedir diye söyleyecek olursak A tipini seçerek oluşturduğumuz tablonun içindeki verileri mesela dev'den Q'ya, oradan canlıya aktardığımız zaman isteğe bağlı taşımasını gerçekleştiriyoruz. C seçtiğimiz zaman işte customizing tablo yapıları. Burada dev'de o tablonun içine atılan bütün kayıtları aslında Q'ya taşıdığınızda onlar da geliyor gibi. Şimdi ben A seçip devam edeceğim. Burada da aslında tablonun görüntülenmesi ve işte editlenebilirliği ile ilgili ayarları yaptığımız kısım. Ben burada display maintenance allowed diyeceğim. Yani bu hem görüntülemeye hem editlemeye izin vermek anlamına geliyor. Not allowed dediğimiz zaman izin verilmiyor. With restriction belli yetki dahilinde izin veriliyor gibi. Burada bunu seçiyoruz. Fields kısmına geldiğimiz zaman en başta mandate yazıyoruz. Bu alanı yapıyoruz. Bunun sebebi bu mandate aslında client bilgisini tutuyor. Bir üst birim bizim için. İlgili sistemde birden fazla client olabiliyor. Burada hani tabloya girdiğiniz zaman hatalı verileri görmemek adına aslında SAP bunu bizim için ayrıştırıyor bu bilgiyi girdiğimiz zaman. Bundan ötürü bunu giriyoruz. Sonrasında hani istenen yapıya göre şimdi tabii örnek yapacağımız için ben bir ID alanı ekleyeceğim. numc10 içinde olsun. Sayısal bir karakter. Bir name alanı ekleyelim. Bu da Charon olsun. Surname diyelim. Char 20 diyelim. Bir de genelde biz tablolarda işte bir kayıt atıldı vesaire bu tarz durumlarda kim attı kaydı, ne zaman attı gibi bilgileri tutmak için genelde Ernam bu atan kullanıcının bilgisi. Ernam, Erdat ve Erzet alanlarını çoğunlukla ekliyoruz. Ben de burada örnek olması açısından eklemiş olayım. Sonrasında aslında kaydediyoruz. Ben burada lokal obje olarak kaydedeceğim. Aktif et dediğimizde bizi tablonun technical settings ayarlarına getiriyor. Burada data class dediği kısımda aslında yine tablonun ne türde bir tablo olduğunu seçiyoruz. Burada bu zamana kadar hep APP'le 0 seçtim. Master Data, Transparent Tables. Diğerleri de aslında işte burada ne var? İşte Customer Data Class, açıklamaları vesaire var. İşte BW tabloları varmış. İşte tablo tipi, işte 3 boyutlu tablo tipleri vesaire. Biz burada APP'le 0 deyip geçeceğiz. Size kategori kısmında ise tablonun aslında ilk oluşturduğumuzda SAP bize ne kadar boyut açayım diye soruyor bu tablo için. Biz burada 0 ile 4400 yani genelde 0 seçiyoruz. Ama bu işte 0 ile 4400 kayıt. Ama işte o tabloya 4500, 4400 birinci kaydı attığımızda hani atmayacak anlamına gelmiyor. SAP kendi otomatik bunu ayarlıyor. Ama en başta hani bu kadar bir boyut diyor diyebiliriz. Daha sonra alt kısımlarda işte buffer ayarları var. Buffer tipleri. İşte en altta da log change tiki var. Bu da bizim için aslında şey ifade ediyor. Hani tabloda atılan kayıtlar silindi, değişti. İşte bu tarz durumlarda tablonun log kayıtlarını tutuyor. Şimdi biz onu seçmeyeceğiz. Bu şekilde kaydediyorum. Geri geldiğimiz zaman, aktif et dediğimiz zaman aslında aktif etmiş oluyoruz. En basit haliyle tabloyu bu şekilde oluşturuyoruz diyebiliriz.